Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomu ayın evrelerini karıştıranlar için hazırladım. Çeşitli sorularda ayın evrelerini öğrenciler bazen karıştırıyorlar. Acaba ilk dördün mü, son dördün mü, neresi? Bunu tam olarak kestiremiyorlar. Ne yapmalıyız? Şimdi sizlere anlatacağım. Bakın burada güneş bazen burada oluyor. Sol taraftaki yere konuyor. İşte dünya burada oluyor. Bu şekilde gözüküyor. Başka bir soruda güneş bu tarafta oluyor. Dünya burada oluyor. Ay burada işte böyle dönmüş şekilde. Bazen güneş yukarıya çiziliyor. Bazen aşağıya çiziliyor. Ne yapmalıyız? Şunu yapmalıyız. İlk önce şu sırayı iyi öğrenmeliyiz. Yani ayın evreleri. İlk evre yeni ay. Yani ayı göremediğimiz karanlık olan dönem evre. Şöyle gösterelim. Karanlık. Göremiyoruz ayı. İlk dördün D harfi şeklinde gördüğümüz zaman, dolunay tepsi gibi yüz yuvarlak gördüğümüz zaman, son dördün ise ters D şeklinde gördüğümüz zaman. Şimdi şuradaki resimde bakın güneş bu tarafta görünüyor. Dünya, güneşle dünyanın arasında olan yerde ilk buradan başlayacağız her zaman. Yoksa bile siz koyun yani buraya. Birazdan zaten ben size göstereceğim. Güneşle dünyanın arasında olarak gözüküyorsa ay burada ilk evredir. Yani yeni aydır. Yeni ay. Şimdi saat yönünün tersi yönde döneceksiniz sonra. Ve yeni aydan sonra bir hafta sonraki evre bakın sıra kimde? İlk dördünde. O zaman 4 numara ilk dördün evresidir. Yazalım. Bir hafta sonra yine döndüreceksiniz. Burası dolunay evresi oluyor. Ve bir hafta sonra şöyle yine saat yönünün tersi yönde dönüyoruz. Burası da son dördün. Bakın burada böyle bir soru çıksa, mesela şu güneşi verse şurada, dünya burada, şu evre 2 numaralı evre hangi evredir dese hemen buradan başlayıp yeni ayı koyup böyle dönersiniz ve son dördün orada olduğunu anlarsınız. Şimdi örnek resimlere yine bakalım. Bakın bu kez güneş üst tarafta çizilmiş. Dünya burada. Diyelim ki bir soruda şu ayı burada koymuş ve diyor ki ay bu konumda hangi evrede? Ne yapıyoruz? İlk önce güneşle dünyanın arasına ayı koyuyoruz ve burası yeni ay. Değil mi? İlk evremiz. İkinci evre neydi? Saat yönünün tersinde dönüyoruz. Yani D şeklinde görünüyordu. İlk dördün. Bir sonraki evre tepsi gibi görünüyordu. Dolunay ve işte buradaki evre, sorulan evre ters D olacak. Çünkü dolunaydan sonraki evre hangisiydi? Son dördündü değil mi? Şöyle görünüyordu. O zaman buradaki evre son dördün evresi oluyor. Bunu uygulayalım. Bakın bir numara güneşle dünyanın arasında ay. Neydi bu bir numara? Yeni ay. Sonraki bakın şeyde saat yönünün tersine dönüyoruz. Burası ilk dördün. İlk dördün. 3 numara dolunay. Ve 4 numara son dördün. İşte bunu uygularsanız her zaman evreleri doğru bulursunuz. Yani güneşle dünyanın arasında ilk önce birinci evreyi yerleştirin. Sonra saat yönünün ters yönde dönmeye devam edin. Şimdi ayın evreleri, ana evreleri var, bir de ara evreleri var. Bunları da hatırlayalım. Sonra birkaç tane örnek sorular çözelim. Şimdi ayın evreleri ilk olarak ana evrelerden başlayalım. A harfinin olduğu yer neydi? Yeni aydı, değil mi? Yeni ay. Sonra bir hafta sonra şu G harfinin olduğu yer ilk dördün. Onları büyük harfle yazacağım. Ara evreleri de küçük harfle yazacağım. Bir hafta sonra şu E harfinin olduğu yer dolunay. Yazalım. Dolunay. Ve bir hafta sonra şurada ters D şeklinde C harfinin olduğu yerde son dördün. Bunu da yazdım. Şimdi aralarda evreler var. Nedir? Bakın yumuşak G'nin olduğu yerde ve B'nin olduğu yerde hilal diyoruz biz buna. Hilal. Şimdi bazen bazı zor sorularda buradaki hilalin şeklini size verip işte der ki azalan bir hilal mi, artan bir hilal mi? Ne demek bu azalan ve artan? Yani aydınlık olan kısım artıyor mu? Artıyor mu? Azalıyor mu? Artacak mı yani devam ettiğinde yoksa azalacak mı? Böyle gördüğünüzde bakın bu şekilde gördüğünüzde arttığını anlarsınız.
Çünkü bir sonraki evrede bakın aydınlık kısım artacak, çoğalacak ve neredeyse yarısı, yani zaten yarısı aydınlanmış olacak. D şeklinde görecek. Bizim Türk bayrağındaki şekil gibi görürseniz hilali, hani Türk bayrağımızdaki şekil nasıl değil mi? Ay şekli şöyle. Buradaki hilale benziyor. O zaman azalan hilal dersiniz. Çünkü bakın aydınlık kısım gitgide karanlığa bürünüyor ve bir sonraki evrede tamamen karanlık olacak. O zaman aydınlık kısım azalıyor demektir yani. Devam edelim. İlk dördünden sonraki evre şişkin ay diyoruz buna. Şişkin ay. Ne oluyor peki? Azalan mı artan mı? Bu artan değil mi? Çünkü bir sonra devam ettiğinde bakın her yer aydınlanacak. Artan bir halde. Böyle olduğunda da yine şişkin ay. Şişkin ay diyelim. Bu kez aydınlık olan kısım gitgide azalıyor. Azalan bir şişkin ay. Çok karşınıza çıkmaz ama ben yine de ek bir bilgi olarak sizlere söylemek istedim. Şimdi örnek sorulara bakalım. Şekildeki modelde ayın dünya etrafında dolanırken bulunduğu bazı konumlar numaralandırılmıştır diyor. Dünyadan bakıldığında ayın görülmediği evrenin gözlemlendiği konum modelde hangi numara ile gösterilmiştir? Ayın görülmediği evre, yani tamamen karanlık olduğu evre yeni aydı değil mi? Yeni ay olduğunda neredeydi? Dünya ile Güneş'in arasında, yani 3 numaralı konumdaydı. O zaman burası C şıkkı olacak. Diğer konumları da söyleyelim. Bakın Güneş bu kez sağ tarafta çizilmiş. Burada 3 numara yeni ay, bir sonraki evre 4 numara ilk dördün. Şöyle D şeklinde. Daha sonra 1 numarada dolunay şeklinde oluyor. Ve 2 numarada şurada ters D şeklinde, yani son dördün konumunda. Bunlardan birini sorsaydı onlara bakardık. Şimdi bize yeni ayı tarif etti burada. Devam edelim. Yine örnek sorularımıza bakalım. Ay hangi seçenekteki konumda iken dünyadan görülmez? Yine yeni ay konumundan bahsediyor. Nerede olması gerekiyor? Dünya ile Güneş'in arasında olması konum olarak, böyle resimde böyle görünmesi gerekiyor. O zaman cevap B şıkkı oluyor. Peki diğer evreler neler? Bakın A şıkkında yeni ay, karanlık, ilk dördün, dolunay, şu anda ay son dördün konumunda. Yazalım hatta. Diğerlerini de tekrar etmiş olalım. Böylece iyice öğreniriz. C şıkkında hangi konumda? Şu an şurası yeni ay. Bir hafta sonra ilk dördün. İlk dördün evresinde. Ve D şıkkında bakın arkada kalmış ve buna dolunay diyoruz. Yine çizerek göstereyim. Yeni ay burası. İlk dördün bir hafta sonra dolunay evresi. Farklı bir soruya daha bakalım. Şöyle. Şekil 1 ve şekil 2'de ayın hangi evreleri görülmektedir diyor. Hemen ne yapıyorduk? Güneşle dünyanın arasına ilk önce ilk evreyi çiziyorduk. Karanlık olarak bakın bir hafta sonra. Yani ilk dördün olması lazım. Şekil 1 ilk dördün. A şıkkı elendi. D şıkkı da elendi. Ya B olacak ya C. İkinciye bakalım. Yine buraya yeni ayı koyalım. Saat yönünün tersine dönelim. İlk dördün, dolunay ve şu anda son dördün. O zaman cevap B şıkkı. İlk dördün şekil 1, şekil 2 son dördün. Tamam. B şıkkını işaretleyelim. Son sorumuza bakalım. Güneş bu tarafta. Evet, şimdi şekildeki gözlemcinin ayı dolunay evresinde görebilmesi için ayın kaç numaralı konumda olması gerekir diyor. Bakın dünya ile güneşin arasında olduğunda 1 numaralı konumda yeni ay. Bir hafta sonra ilk dördün. Bir hafta sonra işte burada dolunay. Yani cevap C şıkkı. 3 numaralı konumdayken dolunay olması gerekiyor. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.